Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda yine farklı bir çalışma sizlerle paylaşacağım. Benim gibi farklılıkları seviyorsanız doğru kanaldasınız. Modelimiz yakadan başlanan klasik bir yelek gibi görünse de farklılığı şu şekilde. İlk önce robayı, ardından beden kısmını örüp iki parçayı birleştiriyoruz. Buradaki model çok hoşuma gitti ve alt kısımları gördüğünüz gibi dilim dilim görünüyor. Bu şekilde dursun istediğim için iki parça halinde örmek istedim. Modelin sayıları 1 yaşa uygun. Model için 2 yumak ip temin ederek başlayalım. 1,5 yumak kadar ip kullanıyoruz. 3 adet de düğme gerekli ve 2 adet de misinalı şiş kullanalım. Eğer misinalı şişiniz yoksa veya bir misinalı var, diğer şişlerimiz düzse o şekilde de olur. Robayı ördükten sonra bir şişe aktarmamız gerekiyor veya ördüğümüz şişte kalması gerekiyor. Diğer şişle de beden kısmını öreceğiz. Ölçülerine bakalım. Boy 30 santim. En 25. Şöyle kol genişliği 12. Yakadan kol altı 12. Yine yaka genişliği de 12 santim. Modelin arkası da bu şekilde. Çok güzel bir model. Umarım sizler de seversiniz. Yapılışına geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeniz. Model hakkında sorularınızı ya da yorumlarınızı yorum kısmında belirtin lütfen. Vakit kaybetmeden yapılışına geçelim. Modelde orta kalınlıkta bambu karışımlı anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. Renk numarası 382, şiş numaram ise 3,5. Modele klasik ilmek atma tekniğini kullanarak 70 ilmek atarak başlıyoruz. 3 haroşa çizgisi olana dek ön yüzde arka yüzde haroşa örüyoruz. Sıra başlarında her zaman baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz arkada. Sırayla tüm ilmeklerimizi haroşa örelim. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. İpimi arkaya atıyorum ve baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Modelin bitimine kadar bu şekilde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Aynı şekilde devam ettirelim örgümüzü. İlk haroşa çizgimiz gördüğünüz gibi oluştu. 3 haroşa çizgisine tamamlayalım. Örgümü 3 haroşa çizgisine tamamladım. Şimdi artırma kısmına geçiyoruz. Öreceğimiz bu sırada yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sayarak 6 ilmek düğme bandı için örüyorum. Altı ilmeği modelimizin sonuna kadar ön yüzde ve arka yüzde haroşa örüyoruz. Diğer uçta da 6 ilmeğimiz kalacak. Bunu da yine aynı şekilde bir doluyoruz. 2 düz ilmek örüyoruz. Bir dola, 2 düz ilmek ör. Bir dola, 2 düz. Bir dola, 2 düz. Bir dola, 2 düz şeklinde sıramızın sonuna doğru gelelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bir doluyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum düğme bandı için. Burada ilk iliğimizde açıyoruz. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. Kalan 2 ilmeğimi de haroşa örüyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ipim arkada sıra başında. Bunu da sayarak 6 ilmeğimi düğme bandı için haroşa örüyorum.
Ardından diğer uçta 6 ilmeğim kalana kadar orta kısımdaki ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Düğme bandı için bunları haroşa örüyorum. Ve ön yüze geçtim. Yine ipimi arkaya attım. 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonrasında tüm ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde orta kısmı ters örüyorum. Her iki uçtaki 6'şar ilmeğim de ön yüzde ve arka yüzde haroşa örülüyor. Bu şekilde öreceğimiz sırayı da sayarak 6 sıra örelim, devam edelim. Örgümü ilerlettim. Şöyle ajur sırasından sonra sayalım. 2, 4, 6, 7. Bir sırada ajur sırasını ördükten sonra arka yüzde örmüştük. Sonrasında 6 sıra daha örüp bu kısmı 7 sıraya tamamladım. Öreceğimiz bu sırada ters örgü başlatıyoruz. İlk önce 6 ilmek haroşamızı örelim. Biliyorsunuz bu kısım sabit. Sonrasında diğer uçta düğme bandımız kalana kadar tüm ilmekleri ters örgü yapıyoruz. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. 6 ilmek düğme bandını örüyorum. Bu kez arka yüzde ilmeklerimizi diğer uçta 6 ilmeğimiz kalana kadar düz örüyoruz. Sıranın sonuna geldim. 6 ilmek haroşamı örüyorum ve arka yüzdeki sırayı tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. Yine 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Ardından yine aynı şekilde ön yüzde bir sıra daha ters örüyoruz. Diğer uçta 6 ilmeğimizde haroşa örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzdeki sırayı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde her iki uçtaki 6'şar ilmeğimizi düğme bandı için haroşa örelim. Orta kısımdaki ilmeklerimizde düz örgü. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Ön yüzdeyim. Bu şekilde birinci artırma model sıramız tamamlanmış oldu. Bu şekilde 2 defa daha artırmamız olacak. Şimdi ikinci artırma sırasına başlayalım. 6 ilmek örüyorum. Sonrasında burada yapmış olduğumuz işlemleri sırayla aynı şekilde tekrarlıyoruz. Bir doluyorum, 2 düz ilmek örüyorum. Bir dola, 2 düz ilmek ör, bir dola, 2 düz, bir dola, 2 düz şeklinde devam edelim. Sırayı tamamladım. Örgümüzün devamında buradaki işlemleri uyguluyoruz. Şimdi arka yüzden başlayarak burada olduğu gibi 7 sırayı örelim. Sonrasında ön yüze geçtiğimizde ise ters örgü sırasını başlatalım. Bunu da 4 sıra uyguladıktan sonra ön yüze geçtiğimizde 3. artırma sıramızı burada olduğu gibi bir dola 2 ör şeklinde uygulayalım. Ardından yine bir 7 sıra örelim. Sonrasında birlikte devam edelim. İlk ilikten sonra da 10 haroşa çizgimiz oluşunca ikinci iliğimizi
açmayı unutmayalım. Robomu ilerlettim. Toplamda 3 defa artırma yapmış oldum. Son olarak da bu düz örgü kısmını 7 sıra ördüm ve ön yüzdeyim. Şimdi bir kez daha buradaki ters model sırasını uygulayacağız. Her iki uçtaki 7'şer ilmeğimiz haroşa örülerek modelin sonuna kadar devam edecek. Sadece orta kısımdaki ilmeklerimizi yine buradaki gibi ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak öreceğiz. 10 haroşa çizgim oluşunca da ikinci düğme iliğimi açtım. Şimdi başlayalım. Tekrar aynı işlemi uygulamaya. Altı ilmek haroşamı ördüm. Sonrasında orta kısımdaki ilmeklerim ters örgü. Modelimizi 3 sıra ördükten sonra arka yüzde birlikte devam edelim. Çünkü arka yüzde öreceğimiz sırada hem ayrımları yapacağız hem de kol için ilmeklerimizi kesiyor olacağız. Ters örgü sırasını 3 sıra ördüm. Arka yüze geçtim. Toplamda şişimde 212 ilmeğim var. Ayrımlarımda şöyle: 36 ilmek ön, 40 ilmek kol, 60 ilmek arka ayrım, 40 ilmek kol, son olarak da 36 ilmek ön. Başlayalım. Otuz altı ilmek örelim. Otuz altı ilmek ördüm. Şimdi bu kısımdan ilmeklerimi kapatmaya başlıyorum. Kol için 40 ilmek kapatıyoruz. Bir ilmek ördüm, sıradaki ilmeğimi ördüm ve bir öncekini üzerinden atlatarak kapatıyorum. Bu şekilde 40 ilmeğimizi kapatalım. Kırk ilmeği kapattım. Şimdi arka ayrımdan devam ediyorum örmeye. Şişimizdeki ilmeği de sayarak 60 ilmek örelim. 60 ilmek arka ayrım için ördüm. Şimdi yine aynı şekilde kol ayrımı için 40 ilmek kapatıyoruz. Kırk ilmeği kapattım kol ayrımı için. Kalan 36 ilmeğimi örüyorum. Sırayı tamamladım arka yüzde. Şimdi ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada kol altını birleştiriyoruz. Düz örerek kol altına gelelim. Kol altına geldim. Bir ilmeğim kaldı. Diğer taraftaki bir ilmek ile ikisini birlikte örüp kol altını birleştirmiş oluyorum. Bu şekilde düz örerek diğer kol altına gelelim. Yine karşılıklı birer ilmeği birlikte örerek bu kol altını da birleştirelim. Ön yüzü örüp tamamlayalım. Kol altlarını da bu şekilde birleştirmiş olduk. Robamız tamamlandı. Şişimizde toplamda 130 ilmek var. Şimdi modelimizin diğer parçasına geçiyoruz. Robamızı bu şişte bırakıyoruz. Yedek şişimize geçiyoruz. Dilerseniz ipinizi şu kadar bir mesafe bırakarak kesip bununla başlayabilirsiniz. 2 yumak ip temin ederek başladıysanız benim gibi yedek yumağınızdan başlayabilirsiniz. İkinci parçaya 130 ilmek attım.
modeli kurmaya başlayalım. Her iki uçta 6'şar ilmeğimiz robada olduğu gibi haroşa örülecek. Orta kısımda modelimizi uygulayacağız. 6 ilmeğimizi haroşa örerek başlayalım. Altı ilmek haroşa ördüm. Sonrasında diğer uçta 6 ilmeğim kalana kadar orta kısımdaki ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Modelin arka yüzüne geçtim. Şöyle ipimi arkaya atıyorum sıra başlarında ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa kenar için. Robada yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. 6 ilmek haroşa ördüm. Orta kısımdaki ilmeklerimi diğer uçta 6 ilmek haroşa kalana kadar düz örüyorum bu sırada. Sıra sonundayım. 6 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Ön yüzdeyim. İpimi arkaya attım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmeği haroşa örüyorum. Model kısmına geçtim. 6 ilmek düz örüyoruz. Ardından ipimizi öne alıyoruz. 1 2 ilmek örmeden aktarıyoruz. Sonrasında 6 ilmek düz, ipimi öne aldım. 2 ilmeği örmeden aktardım. 6 düz, ardından ipimizi öne alıyoruz. 2 ilmeği örmeden aktardık. Bu şekilde kurulumunu yapıyoruz. 6 düz, 2 ilmek, ip önde örmeden aktarılıyor. Son olarak 6 düz ördüm. Uçta 6 ilmek haroşam kaldı. Haroşalarımı da örüyorum. Sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. 6 ilmek haroşayı örelim. Arka yüzde 6 ilmek ters, ipim arkada, 2 ilmeği örmeden aktarıyorum. İpimi öne alıp 6 ilmeği ters örüyorum. Tekrar ipim arkada, 2 ilmeği aktardım. 6 ilmeği ters ördüm. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimizde de son olarak 6 ters örüyoruz ve 6 ilmek haroşamızı örüp tamamlıyoruz. Ön yüzdeyim. İlmek attıktan sonra modelimizin 5. sırasındayız. Yine 6 ilmek haroşamı örüyorum. Sonrasında bir önceki ön yüzdeki sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrarlıyoruz.
İpimizi öne alıyoruz. 2 ilmeği aktardık. İp önde, 2 ilmek örmeden aktarılıyor. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Arka yüzde 6. sıraya geçtim. Yine ipim arkada. 6 ilmek haroşamı örüyorum. Sonrasında 6 ters, ipim arkada, 2 ilmeği de örmeden aktardım. Bir önceki ters sırada ördüğümüz gibi aynı şekilde örüp sırayı tamamlayalım. Ön yüzde modelin 7. sırasındayım. Haroşa 6 ilmeğimi ördüm. Yine 6 düz, ipim önde, 2 ilmeği aktardım. Tekrar 6 düz şeklinde bu sırayı da tamamlayalım. Arka yüzde modelin 8. ve son sırasındayız. Şöyle haroşa ilmeklerimi örüyorum. Ardından orta kısımdaki tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Bu sırada bir aktarma yapmıyoruz. Aktarmış olduğumuz bu ilmekleri de ters örüyoruz. İlk model sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayarak ikinci model sıramızı oluşturacağız. Tek farklılığı modelimizi kaydırarak devam ettiriyoruz. Başlayalım. Yine 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonrasında ilk sırada yaptığımız gibi orta kısımdaki tüm ilmekleri ters örgü yapalım. Son olarak 6 ilmek haroşamı örüp sırayı tamamladım. Modelimizin ilk sırası tamamlanmış oldu. İkinci sırasına geçtik. Altı ilmek haroşayı ördüm. Orta kısımdaki tüm ilmeklerimi düz örgü yapıyorum. Ön yüzle modelin 3. sırasındayım. Haroşamı ördüm. Modele 6 düz ilmek ile bu kısımda başlamıştık. Bu kez 2 düz ilmek ile başlıyoruz. Modelimizi ortalayarak kaydırıyoruz. Burada örmeden almış olduğumuz bu 2 ilmek bu kısımda 6 ilmeğin tam ortasındaki 2 ilmeğe denk gelmeli. İpimi öne aldım. 2 ilmeği örmeden aktardım. 6 düz ilmek örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmek aktardım. 6 düz, ipim önde, 2 ilmeği örmeden aktararak sırayı tamamlıyorum. Son olarak 2 ilmeği örmeden aktardım. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum model kısmındaki. 6 ilmek de kenar kısmında haroşa. Sırayı tamamladım ve arka yüze geçtim. 4. model sırasındayız. İki ters, ardından ipim arkada,
Yine 2 ilmeğimi aktarıyorum. Devamında da 6 ters 2 ilmek örmeden aktarılıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde ise son olarak 2 ilmeği aktarıyoruz. Kalan 2 ters ilmeğimizi örüyoruz. 6 ilmek de haroşa sırayı tamamlamış oluyoruz. Ön yüzde 5. sıradayım. İki düz ipim önde, 2 ilmeği örmeden aktarıyorum. 6 düz şeklinde devam ediyorum. Sıra sonunda da 2 ilmek aktardıktan sonra 2 düzümü ve 6 ilmek haroşamı örüp 5. sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüzde 6. sıradayım. Haroşa ilmeklerimi ördüm. 2 ters örüyorum. İpim arkada. İlmeklerin ikisini örmeden aktardım. İki ilmek aktardım. Bu şekilde devam ediyorum. Ön yüzde modelin 7. sırasındayım. İki düz ipim önde, 2 ilmek aktarıyorum. 6 düz şeklinde örüp sırayı tamamlayalım. Arka yüzde 8. ve son model sırasındayım. 6 ilmek haroşamı ördüm. Ardından orta kısımdaki tüm ilmekleri ters örgü yapıyorum. Sekizinci sırayı da tamamladım. İkinci model sıramız bu şekilde oluşmuş oldu. Örgümüzün devamında yine ilk sırada yapmış olduğumuz gibi modelin kurulumunu yapıyoruz. İlk önce orta kısımdaki ilmeklerimizi bir sıra ters örüyoruz. Arka yüzde de bir sıra düz. Ön yüze geldiğimizde ilk model sırasında yapmış olduğumuz gibi 6 düz, 2 ilmek örmeden aktar, 6 düz şeklinde orta kısımda modelimizi kuruyoruz. Arka yüzde de yine 6 ters, 2 ilmeği aktararak örüyoruz. 8 sıramız oluşunca modelimizi tekrarlıyoruz. Bu kez de ikinci model sırasında yapmış olduğumuz gibi 2 ters sıra oluştuktan sonra 2 düz 2 ilmek aktar, 6 düz 2 ilmek aktar şeklinde örüyoruz ve tekrarlayarak modelimizin beden kısmını ilerletelim. Beden kısmını tamamladım. Şöyle birlikte kaç model sırası örmüşüm sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 model sırası ördüm. 10. model sırasına geçtiğimde model sırasından 4 sıra ördükten sonra ön yüzde bir ilik açtım. Sonrasında da devam ettirip model sıramı tamamladım 8 sıraya. İlikten sonra da görmüş olduğunuz gibi 2 haroşa çizgim oluştu. Şimdi birleştirme kısmına geçiyoruz. Son olarak beden kısmını arka yüzde örüp ön yüze geçtim. Robayı da ön yüzde kol altı birleştirmesini yapmıştık. Ön yüzleri üst üste gelecek şekilde koyuyoruz. Ardından birleştirmeye başlayalım. Bu işlemi daha kolay yapmak için bir tığdan yardım alıyoruz. Şöyle ilk ilmeğe tığımı geçirdim. Diğerine de aynı şekilde ve ikisini birlikte ördüm. Ardından roba kısmındaki ipim şöyle şu kadar kestim. Hemen şu arada onu bağlayıp sabitliyorum. Şimdi bu ilmeğimizi şöyle tığımızda tutuyoruz. Ardından buradaki ilmekleri birbiri içerisinden geçiriyoruz. Şöyle bakın. Sadece haroşa kenarda bu işlemi yapıyoruz. Şöyle.
ilmeğimizi aldık. Diğer ilmekten geçirdik. İlmeğimizi aldık. Diğer ilmekten geçirdik. Beden kısmındaki ilmeği alıyoruz. Ön parçadaki ilmekten geçiriyoruz. Bakın bu şekilde görünüyor. Tekrar bu 5 ilmeği şişime alıyorum. Biri kaldı. Birleştirme yapmıştık ilk başta. İpimizi bağladık. Sonrasında ipimizi bu 2 ilmekten geçiriyoruz. Şöyle kaydırma yöntemiyle bu kısmı örüyoruz. Bunun nedenini de birazdan göstereceğim. Şöyle tamamlamış olduk bu haroşa kısmı. Haroşa kısımdan sonrası şöyle karşılıklı alıyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Şöyle karşılıklı bir buradan bir diğer şişten ilmek aldık ve üçünü birlikte ördük. Burada tek dikkat etmemiz gereken püf noktası, tığdaki ilmeğimizi çok gevşek ya da çok sıkı tutmuyoruz. Buna dikkat edelim. Burada bir kasma olmasın. Şöyle elimizden geldiğince şişteki ilmek boyutunda tutalım. Böyle devam ediyoruz. Diğer düğme bandına geldiğimizde yine birlikte işlemi uygulayalım. Şöyle bakın. Bu yapmış olduğumuz işlem buradaki kısmın çok belirgin olmamasını sağlıyor. Örerek yapsaydık burada bir sıra düz örgü oluşacağı için bu kısım açılacaktı. Şimdi bakın buradaki gibi aynı mesafede. Buradaki ipimizi de sonradan gizleyeceğiz aralardan alarak. Şimdi birleştirme kısmını gösterdiğim şekilde devam ettirelim diğer düğme bandına kadar. Sıranın sonuna geldim. Düğme bandı kısmındayım. Yine buradaki ilmeğimizi tığımıza alıyoruz. Karşıdan diğer taraftan ilmeğimizi aldık ve bu ilmekten geçirdik. Şöyle bir şişime tekrar bu ilmekleri aktarıyorum. Diğer tarafta olduğu gibi bunları da örüyorum. Şöyle sıkıladım ve ipimi kesiyorum. Düğmelerini de ekledim ve yeleğimizin son haliyle karşınızdayız. Çok güzel bir model elde ettik. Bu modeli bu şekilde uygulamamın nedenini video başında anlatmıştım. Tekrar söylemek istiyorum. Bu alt kısmın görünüşü çok hoş. Bu şekilde uç kısmı dilim dilim gelsin diye böyle bir model oluşturdum.
Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yorumlarınızı da yorum kısmına belirtin. Bakalım bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın.